Merhaba arkadaşlar, Zihnindeki Tarih kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Akars. Bugün sizi tarihin en büyük imparatorluklarından birinin, yani Roma'nın çöküşüne dair farklı bir yolculuğa çıkaracağım. Genelde Roma'nın yıkılışı denilince aklımıza savaşlar, ekonomik krizler ve barbar istilaları gelir. Ama işin bir de görünmeyen yüzü var. Bu nedir? Zihinsel ve ahlaki çöküş. Yani Roma ordularının yenilmesinden önce aslında düşünsel olarak da çökmüştü. Gelin bu süreci birlikte keşfedelim. Bu süreçte öncelikle bakacağımız nokta Stoacılık. Roma'nın altın çağında Stoacılık disiplin, erdem ve görev bilinci üzerine kuruluydu. Kendi içinde dengeli ol, duygularına hakim ol ve görevini yap diyen bir felsefeydi bu. Roma'nın ayakta kalmasını sağlayan şeylerden biri işte bu felsefeydi aslında. Ama bu zamanla yerini lükse, gösterişe ve hazcılığa, keyfe bıraktı diyebiliriz. Roma'nın bir dönemi vardır ki 5 imparator dönemi diye geçer. Roma'nın aslında altın çağını e, yansıtan bir dönemdir. Bu dönemin son filozofu Marcus Aurelius. Yani kendisi Stoa felsefesinin bir filozofu, büyük bir filozofu, aynı zamanda Roma imparatoru. Marcus Aurelius'tan sonra gelen yöneticilere bakıyoruz. Stoacılığı bir kenara bırakmışlar. Haz, lüks, şatafat, eğlence içinde yaşamaya başlıyorlar. Buna halkı da katıyorlar. Çünkü halkın sorgulamasını, ondan sonra isyan etmesini engellemek istiyorlar. Bunun için sürekli gladyatör dövüşleri, eğlenceler, festivaller, sirkler insanları oyalamak için devlet tarafından direkt finanse ediliyor aslında. Peki sonuçta ne oluyor? Roma halkı devlet meselelerinden uzak kalıyorlar. Onlardan ilgisini kaybediyorlar. Ekmek ve sirk politikası aslında kısa vadede işe yarıyor. Ama uzun vadede Roma'nın çöküşünü hızlandırıyor diyebiliriz. Bir diğer konuya bakacak olursak bu da Roma vatandaşı kavramı. Günümüzde bilirsiniz ben Amerikan vatandaşıyım denildiği zaman sular akmaz olur. Aynı şey Roma için de geçerliydi. Civis Romanus sum, yani ben bir Roma vatandaşıyım dediğin zaman akan sular dururdu. Bunu söylemek büyük bir onurdu aslında. Roma vatandaşları devletleri için aslında ölebilirlerdi, ölmeye hazırlardı. Rahatlıkla canını verirdi. Peki sonra ne oldu? Roma gittikçe genişledi. Roma gittikçe genişledikçe orduya daha fazla insanın katılması gerekti. Bu yüzden de paralı askerler kullanılmaya başlandı. Germenler ve diğer barbar topluluklar askere alındı. Ve zamanla ne oldu? Roma'ya değil, maaşa bağlılık ön plana çıktı. İnsanlar önceden Roma için canını verecekken artık para için bunu yapmak zorunda kaldılar. İşin ironik yanı bu paralı askerlerden bir tanesi Odoaker, Roma'yı yıkan kişi. Bir Germen paralı askeriydi aslında. Bir diğer nokta Hristiyanlık. Hristiyanlık üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri aslında Roma için. Çünkü Roma tarihini değiştiren önemli unsurlardan biri. Hristiyanlığı bilirsiniz ki ilk zamanlarında Roma'da büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı ve ayrıca insanlar, Hristiyan insanlar daha doğrusu fazlasıyla zulüm görüyordu. Daha sonradan Roma Hristiyanlığı kabullendi. Hristiyanlık Roma'da hızla yayıldı ve daha sonra da 380 yılında resmi din oldu. Peki bu Roma'ya nasıl etki etti? Kimi tarihçiler Hristiyanlığın Roma'yı olumsuz etkilediğini, kimileri ise tam tersine Roma'ya olumlu katkıları olduğunu savunuyor. Önce olumsuz diyenlere bakalım. Hristiyanlığın öbür dünyaya odaklanan bir felsefesi olduğu için Roma'nın savaşçı ruhunun zayıfladığını, zayıflattığını daha doğrusu düşünüyorlar. Ama bu tek taraflı bir bakış açısı. Çünkü Hristiyanlık Roma'ya geldiğinde Roma'da
tam manasıyla bir olumlu hava yoktu. Ahlaki olarak çöküş zaten başlamıştı ve Hristiyanlığın Roma'ya yeni bir düzen, bir ahlak anlayışı getirdiğini savunanlar da yok değil. Ama eski Roma tanrıları unutuldukça geleneksel değerler de böylece yok olmaya, kaybolmaya başladı. Geleneksel değerler kayboldukça Roma'nın kültürü de eee, yavaş yavaş bozulmaya başladı. Mesela kimi tarihçiler Hristiyanlığın askeri hizmetten kaçınmak için bir sebep olduğu konusunda hemfikirler. Kim bilir? Belki de aslında Roma'nın kendini koruma güdüsü zaten giderek yok olmuştu ve suçu Hristiyanlığa attılar. Bir diğer nokta ne? Bir diğer nokta Roma'nın kimlik bunalımı. Roma büyüdükçe farklı kültürlerle etkileşim içine girdiğini söylemiştik. Pek çok farklı toplumu bünyesinde barındıran bir imparatorluk Roma. Başlangıçta bu bir avantaj. Çünkü kültürel zenginlik her zaman iyidir anlayışı var. Ama zamanla Roma'nın ortak kimliği yok oldu. Doğu mistisizmi, Helenistik felsefeler, farklı inanç sistemleri Roma'nın geleneksel değerlerini gölgede bıraktı, birlik duygusunu zayıflattı, herkes kendi yoluna gitmeye başladı diyebiliriz. Özellikle Persler ve Mısır kökenli mistik dinler Roma'da yayıldıkça kadercilik, pasiflik teşvik edildi. Ne yaparsak yapalım. Kaderimiz zaten belli anlayışı yaygınlaştıkça Roma halkı mücadele etmek yerine olan biteni izlemeyi tercih etti diyebiliriz. Burada kaderciliğin yanında bir diğer etken de aslında kötümserlik. Çünkü romanın son dönemine baktığımızda büyük bir umutsuzluk hakim. Halk her şey zaten çökmek üzere diyerek devlete olan bağlılığını kaybetti. Augustinus, ünlü filozof Augustinus, Tanrı'nın Şehri adlı eserinde Roma'nın yıkılışını aslında ilahi bir düzenin parçası olarak görüyor. Boethius da Felsefenin Tesellisi adlı eserinde bireysel kurtuluşu daha fazla ön plana çıkarıyor. Baktığımızda kimsenin Roma'yı kurtarabileceğini kimse inanmıyor. Bu yüzden Roma için bir şeyler yapmak yerine çöküşünü izlemeyi tercih ettiler. Peki son söz olarak ne söyleyebiliriz? Roma'nın çöküşü son tahlilde sadece barbar saldırıları veya ekonomik krizlerle açıklanamaz. Her ne kadar bunlar etkili olsa da bunlara götüren sürecin arka planında felsefi ve ahlaki bir çöküş var. Asıl çöküş dediğimiz gibi insanın zihninde ve kültüründe başladı. Roma askeri olarak yine güçlüydü. Ama zihinsel ve kültürel olarak yozlaşma, çöküş başlamıştı. Bu güç aslında bu çöküşü fazlasıyla örttü ve aslında önü alınamaz noktaya gelene kadar hiçbir şeyi fark etmedi insanlar. Ahlaki değerlerin kaybolması, vatandaşlık bilincinin zayıflaması, kaderciliğin yayılması, kimlik bunalımı Roma'nın aslında sonunu hazırlayan en büyük etkenlerdi. Ve bunun sonucunda askeri güç olarak da zayıflayan Roma daha fazla dayanamayıp ikiye bölündü ve kısa bir zaman içerisinde Batı Roma çöktü. Günümüz dünyasında da benzer işaretler acaba görüyor muyuz? Bunu tartışmak gerekir. Yani günümüzde de bu tür bir süreci yaşayan büyük bir devlet var mı? Ya da Roma hakikaten ahlaki ve felsefi yozlaşmadan dolayı mı çöktü? Yorumlara düşüncelerinizi yazıp videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki tarih düşünceyle yaşar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.